Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz videoma geçiyorum. Seher'in erkek veya kız çocuğunun olmasını istiyorsanız ve ayrıca İkbal ve Selim'in tutuklanıp hapiste çürümesini istiyorsanız bu videoya bol bol beğeni atalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim arkadaşlar. Yaman ve Seher'i nasıl bir sürpriz bekliyor ve bu sürpriz sonucunda hayatlarında neler değişecek? Yaman, Seher'i başka biriyle aldatıp ondan vazgeçecek mi? Yaman, Seher ile evlendikten sonra terk edecek mi? Kiraz ne sebeple ölecek? Zuhal'i nasıl bir son bekliyor? Ali ve Yaman'ın gerçekte kardeş oldukları kimler tarafından çözülecek? İkbal ve Zuhal dizimizin sonunda neler yaşayacak ve dizimizden nasıl ayrılacaklar? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher ve Yaman'ın düğün günü artık yaklaşıyor. Ama hem Seher hem de Yaman başlarına gelecek olaylardan habersizdir. Çünkü en son İkbal bu sefer ciddi bir plan yapmıştı. İkbal, Selim'i yanına çekerek onların sonunu getirmeye çalıştı. Önümüzdeki bölümde Yaman ve Seher'in nikah günü olacak. Yaman, Seher ile evleneceği için çok sevinecek. Seher de Yaman ile hala evleneceğine inanamayacak. Bu yüzden de Seher'in içi içine sığmayacak. Yaman ilerleyen bölümlerde gelenekler gereği Nadire annenin yanına gidecek. Ayrıca Yaman damat arabasını güzel bir şekilde hazırlatarak Seher'i almaya gidecek. Ardından Yaman Seher'i konağa geri getirecek. Seher de konaktaki son hazırlıkları yapacak. Yaman ise şirket işlerinden dolayı kendi odasına gidecek. Tam o sırada Zuhal maalesef yeniden ortaya çıkacak. Bunun üzerine Zuhal yeniden Seher'in bir para abisi olduğunu söyleyecek. Yaman da her zaman olduğu gibi Zuhal'e bağıracak. Zuhal de Yaman'ın öfkelenmesine fırsat bilip sahte kanıtları ona gösterecek. Yaman da sonunda sahte kanıtları görecek. Yaman ilk başlarda bu sahte kanıtlara inanmak istemeyecek. Çünkü Seher'in kendisine ihanet edemeyeceğini düşünecek. Ama daha sonradan Yaman, Seher'in Selim'le çektirdiği fotoğrafları görecek. Bunun üzerine Yaman'ın aklına çocukluğu gelecek. Bunun sonucunda da Yaman, Seher'in bir para avcısı olduğunu düşünecek. Çünkü Yaman daha çocukken annesi onu terk edip gitmişti ve Adanalı bir marangoz ile kaçmıştı. Yaman'ın babası da bu acıya dayanamayıp hayatına son vermişti. Yaman da kendi annesi gibi Seher'in de kendisini terk edeceğini düşünecek ve Seher'in tüm Kırımlı mirasını alıp Selim ile kaçacağını sanacak. Bunun üzerine Yaman'ın psikolojisi iyice bozulacak. Ardından Yaman Seher'e kötü bir oyun oynayacak. Yaman Seher'e hiçbir şey çaktırmadan Seher'i tüm düğün davetlilerin yanına götürecek. Tam Yaman ve Seher'in nikahı kıyılacakken Yaman bir konuşma yapacak. Bunun sonucunda da Yaman Seher'in bir para avcısı olduğunu dile getirecek. Hatta Yaman herkesin içinde Seher'i küçük düşürecek ve Seher'in kadınlık gururunu kırıp onunla evlenmeyecek. Seher de bu olanlara çok üzülecek ve hemen düğün yerinden ayrılacak. Bu hengamede kimsecikler Seher'e destek olamayacak. Seher'in de gidecek hiçbir yeri olmadığı için Nadire annenin yanına gidecek. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Önümüzdeki bölüm Yaman Seher ile evlenebilir. İkbal de sahte kanıtları tam zamanında Yaman'a gösteremeyebilir. Yani Seher ve Yaman sonunda evlenecek. Ama daha sonradan Yaman sahte kanıtları görecek. Yaman ilk başlarda bu gerçeğe inanmak istemeyecek. Hatta Yaman hemen Seher'le boşanmaya çalışacak. Ama sosyal hizmetlerin Yusuf'u götürmemeleri için geri adım atacak. Yaman Seher'den boşanamadığı için ona her gün eziyetler edecek. Seher de Yaman'ın kendisine neden bunları yaptığını anlayamayacak. Tabi daha sonradan Seher bu olanlara dayanamaz hale gelecek. Yaman da tüm gerçekleri onun yüzüne haykıracak. Seher ilk başlarda bu söylenenlere inanmak istemeyecek. Tabi daha sonradan Seher kendisine iftira atıldığını öğrenecek. İlk başlarda Seher, İkbal ve Zuhal'den şüphelenecek. İkbal ise gerçeklerin ortaya çıkmaması için daha kötü planlar yapacak. Yaman da bu olanlara dayanamayıp Seher'i konaktan kovacak. Seher de Yusuf için Yaman'ın her yaptığı kötülüğe sessiz kalacak. Önümüzdeki bölümde Yaman yeniden gerçeklerin peşine düşecek. Nedim, kuyumcudan alınan kamera kayıtlarını Yaman'a verecek. Yaman da Seher'in paraları çalmadığını öğrenecek. Ve bu kötü oyunların Zuhal'in bir planı olduğunu anlayacak. Zuhal ise bu olanlardan bir haberin olmadığını söyleyecek. Yaman da gerçekleri bildiği için onu konaktan kovacak. Ama İkbal konakta kalmaya devam edecek. Çünkü İkbal
hiç Yaman'ın yanında Seher'i kötülemedi. İkbal tüm kötü işlerinde Zuhal'i bir maşa olarak kullandı. Eğer Zuhal'e bir şey olursa kendisini bu konakta kalması gerekiyordu. Hatta hatırlarsanız önceki bölümde Zuhal sahte delilleri yeniden Yaman'a vermişti. Yaman da bir daha Seher hakkında böyle konuşursan sana acımam demişti. Ve seni bu konakta İkbal'in hatırına barındırıyorum diye bağırmıştı. Yani Yaman'ın bu konuşması Zuhal'in diziden ayrılacağı anlamına gelmekte. İkbal'in de konakta kalacağını belirtmekte. Yaman gerçekleri öğrendiği için Seher'den af dilemek isteyecek. Seher ise gurur yapıp şimdilik onu affetmeyecek. Yaman da Seher'in kendisini affetmeyişiyle eski hayatına geri dönecek. Seher de Yaman'ın eski hayatına dönmesine çok üzülecek ve Seher sonunda bir karara varacak. Seher, Yusuf'un bu durumdan etkilenmemesi için yeniden konağa dönecek. Yaman da bu süre zarfında Seher'e kendisini affettirmeye çalışacak. Seher de sonunda dayanamayıp onu affedecek. Çünkü Seher Yaman'ı seviyor. Böylece Seher ve Yaman evliliklerine kaldığı yerden devam edecekler. İkbal de buna dayanamayıp Seher'i öldürmeye çalışacak. Çünkü İkbal önceki bölümlerde bir konuşma yapmıştı. İkbal, Kırımlı miras sadece bana kalacak demişti. Bu yolda kim karşıma çıkarsa onların işini bitiririm diye konuşmuştu. İkbal önümüzdeki bölümlerde Seher'i öldürmeye çalışacak. Tabi bunda başarısız olacak. Hatta İkbal'in gerçek yüzü bu olay sayesinde ortaya çıkabilir. Yaman da gerçekleri öğrenip onu polise şikayet edecek ve Zuhal bunun sonucunda hapse girecek. Bunun üzerine Zuhal İkbal'i kurtarmak için hain bir plan yapacak. Ama Zuhal de bu planlarında başarısız olacak. Zuhal'in psikolojisi yerinde olmadığından onu akıl sağlığı hastanesine yatıracaklar. Yaman ve Seher de sonunda rahat bir nefes alacak. Yusuf'un velayet davası da tamamen bitecek. Yaman ve Seher evlendiği için sosyal hizmetler Yusuf'u onlara verecek. Böylece sonunda Seher Yusuf'un kalıcı velayetini almış olacak arkadaşlar. Yusuf da bu haberi duyar duymaz çok sevinecek. Bu haber sonucu Yusuf'un psikolojisi eski haline geri gelecek. Yusuf ise Yaman ve Seher'i anne ve babası olarak görecek. Seher ve Yaman da Yusuf'tan bu sevgiyi mahrum etmeyecekler. Yusuf da böylece çok mutlu bir çocuk olacak. Tabi Seher'in bu zamana kadar çok dikkatli olması gerekecek. Eğer Seher İkbal'e güvenirse bu onun sonu olacak. İkbal yine Seher'i tuzağına çekip onu öldürmeye çalışacak. Yaman da Seher'i kurtaramadığı için Seher ölecek. Bu yüzden Seher'in onlara güvenmemesi gerekiyor. Selim, Seher ve Yaman birlikteliğini görünce büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Selim bunların sorumlusu olarak Yaman'ı görecek. Bu yüzden Selim Yaman'ı öldürmeye çalışacak. Ama bu Selim'in sonunu getirecek. Çünkü Yaman Selim'i hayatlarından uzaklaştırıp ona gereken cezayı verecek. Yani bundan sonra Selim de diziye veda edecek. Ali ve Yaman'ın kardeş oldukları da yakında ortaya çıkacak. Arif Baba yakında hastalanacak. Az ömrü kalan Arif Baba bu veba ile öteki dünyaya gitmek istemeyecek. Bu nedenle Arif Baba son nefesinde gerçekleri ortaya çıkaracak. Gerçekleri öğrenen Ali ve Yaman kardeş olduklarına inanamayacak. Hatta Yaman geçmişte olanlardan dolayı Ali'yi suçlu görecek ve ona olan öfkesi bir kat daha artacak. Ardından Seher duruma el atacak. Seher, Yaman'ın bu travmayı atlatması için elinden geleni yapacak. Yaman da sonraki bölümlerde Ali'yi kabullenecek. Böylece iki kardeş sonunda kavuşacak. Ali ve Yaman'ın birleşmesiyle kimse onlara bir zarar veremeyecek. İki kardeş her zaman birbirlerinin destekçisi olacak. Begüm artık diziden ayrıldı. Onun gidişi bazı sırları da beraberinde götürdü. Çünkü Osman amca Begüm'ün yüzünden ölmüştü. Eğer Begüm yeniden ortaya çıkarsa bu onun sonu olacak. Ali gerçekleri öğrenir öğrenmez Begüm'ü tutuklayacak. Begüm de hem mesleğinden hem de Ali'den olacak. Kiraz da bu sayede rahat bir nefes alacak. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Sultan Hala Kiraz'ı affedecek. Sultan Hala ardından Kiraz'dan özür dileyip kendisini bağışlamasını isteyecek. Kiraz da Sultan Hala'yı hemen affedecek. Ali de Kiraz'a aşık olduğu için ona evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz ilk başlarda bu evlenme teklifini kabul etmeyecek. Ali de Kiraz'a bakınca onu kendisiyle evlenmesine razı edecek. Kiraz da bu evliliği onaylayıp onunla evlenecek. Ama Kiraz düğünden önce başına çok kötü bir şey gelecek. Çünkü Kiraz yine başına büyük bir bela açacak.
Kiraz başkasını kurtarayım derken kendi canından olabilir. Ali de bu ölüme çok üzülecek. Çünkü Kiraz'ın canından çok seviyordu. Ali elini ayağını bu hayattan çekmişken o sırada birisi diziye dahil olacak. Bu kişi Ali'nin yeni sevgilisi olacak. Ali de bu kişide Kiraz'ı görüp ona aşık olacak. Tabi bundan sonra İbrahim ve Kara da birlikte olmaya başlayacak. Artık Kara ve İbrahim'in de mutlu olduğuna şahit olacağız. Çünkü Kara İbrahim'in temiz kalbini görecek ve Kara İbrahim'e bir şans tanıyacak. Yani bundan sonra bizleri daha güzel günler bekliyor. Peki sizce İkbal'in gerçek yüzünü kim ortaya çıkaracak? Neslihan mı, Nedim mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolar için kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.